Oo, tepedekine bak 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 bak. Dünyanın en güzel tren yolculuklarından bir tanesini yaptık. 8 gün boyunca Norveç'teyiz. Gözyaşım akarken dondu. Balina eti. Aç. Aa. Dünyanın en güzel fiyortlarına götürüyorum. Tromsø'ya hoş geldiniz. Bergen'e geldik. Yeni bir vlogtan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizleri İskandinavya'nın kalbi, dünyada yaşam standartlarının en yüksek olduğu ülkelerden bir tanesi olan Norveç'e götürüyorum. Ama başlamadan önce eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, aynı zamanda yeni videolardan da hemen haberdar olmak için de zildirimi açmayı ve beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın lütfen. 8 gün boyunca Norveç'teyiz. Dolu dolu maceralara hazır olun. Yaklaşık 3,5 saatlik bir yolculuğun ardından Norveç'in yani Norveç Krallığı'nın başkenti olan Oslo'ya geldik. 2 gün boyunca şehrin tarihiyle, kültürüyle, doğal güzellikleri ve tabii ki yemekleriyle iç içe oluyoruz. Kalesinden mimarisiyle meşhur Oslo Opera binasına, heykel parkından yerel lezzetlerine kadar her köşesini keşfediyoruz. Ama tabii ki burada durmuyoruz. Hemen ardından Norveç'in meşhur Flam trenine atlayıp muhteşem fiyortları keşfedip Bergen'e geçiyoruz. Fiyortların arasında doğanın mucizelerine ve güzelliklerine tanıklık ediyoruz. Ve işte sıra geldi en büyüleyici bölüme. Kuzey Norveç yani Tromsø'ya gidiyoruz. Burada kuzey ışıkları avına çıkıyoruz. Ayrıca bir balina safarisi de yapıyoruz. Devasa balinaları görme şansımız olacak. Bu kadar mı? Değil tabii ki. Tromsø'nun kış atmosferi ve benzersiz kültürü de sizleri bekliyor. Ve şimdi hazırsanız Norveç'in başkenti Oslo'yu birlikte keşfedelim. Evet, şimdi Oslo şehir merkezine geldik ama havalimanından şehir merkezine nasıl gelirsiniz? Gelin şimdi onu anlatıyorum. En kolay ulaşım olarak biz treni seçtik arkadaşlar. Normalde taksiyle de gelebilirsiniz ama taksiyle 40 dakika sürüyor ve tabii ki de Norveç'te olduğumuz için fiyatlar çok pahalı. O yüzden tren tercih ettik. Burada da iki farklı tren var. Bir tanesi ekspres olarak geçen Fly to Get diye 240 NOK ödüyorsunuz kişi başına. Ekspres olan bu Fly to Get trenine. Biz bir application indirdik Ruter diye. Burada bilete bir kare kod geliyor bileti satın aldığınızda. Bu arada biletlerde de 24 saatlik, 7 günlük, 30 günlük, 365 günlük de seçenekler var. Sizde hangisi uygunsa onu seçebilirsiniz. Biz 24 saatlik olan bileti aldık. 4 numaralı perondan R12 trenine biniyoruz arkadaşlar. Bu arada application'ı indirdiğinizde hangi trene bineceğiniz, nerede ne kadar yürüyeceğiniz, hangi otobüsle gidebileceğiniz vesaire falan hepsi oralarda yazıyor. Oradaki yönergelere bakarak kendi yolunuzu bulabilirsiniz. Biz şimdi trenimizi bekliyoruz. 15 dakika sonra gelecek ve sonra Oslo şehir merkezindeyiz. Bu arada biz bilette 291 NOK verdik. Yani yaklaşık 1000 TL gibi bir para ediyor. Ama bunun içerisinde şehir içerisinde kullandığımız tüm ulaşım araçları dahil. Aynı zamanda biz Oslo Fjord turu da yapmak istiyorduk ama oradaki farklı bir adaya bizim aldığımız biletle bindiğiniz zaman zaten aslında Oslo Fjord'u yapmış oluyorsunuz diye söylediler. O yüzden bize dedik ki hiç gerek yok o zaman Oslo Fjord almaya. Biz bu aldığımız biletlerle oraya gideriz de. Bu arada Oslo Fjord'un fiyatı da 1200 TL'ydi. Biz bu bileti 1000 TL'ye aldık. Hem buradan havalimanından şehir merkezine transferimizi gerçekleştiriyoruz. Hem şehir içerisinde güzelce dolaşıyoruz. Hem de Oslo Fjord'ların tadını çıkarıyoruz. Evet, şimdi bir de size Oslo'da nerede kalıyoruz, otelimiz hangisi onlardan bahsedeyim. Bob W Central denilen bir otelde kalıyoruz. Otel gerçekten çok iyi, çok da merkezi ve fiyatı da oldukça uygundu. Ama şöyle bir değişiklik var bu arada. Alışkın olmadığımız bir şey. Otele girerken hiç kimseyle muhatap olmuyorsunuz. Otelden size bir link geliyor. O linke giriyorsunuz. Oradan girdiğinizde size içeriye girmeniz için bir şifre veriyor. Eğer bagajlarınızı vesaire falan bırakmak isterseniz yine o application'ın içerisinde oteldeki işte tüm kapıları açabiliyorsunuz. Bu arada odayı da kendi telefonunuzdan açıyorsunuz. Çok değişik geldi bana.
Şimdi ise şehrin simge yapılarından bir tanesi olan Oslo Kalesi'ne geldik. 1299 yılında Kral Hakon tarafından inşa edilmiş ve o dönemden bugüne kadar şehrin savunmasında önemli bir rol oynamış. Kale sadece askeri bir yapı değil, aynı zamanda saray olarak da kullanılmış. İçerisindeki Akerus Çapeli ve Norveç Kraliyet Mezarı da mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Kale surlarından Oslofjord manzarasını izlemek ise gerçekten büyüleyici bir deneyim. Evet, şimdi ise şehrin bir diğer önemli noktası Oslo Opera binasının önündeyiz. 2008'de açılan bina Norveç Ulusal Opera ve Balesi'ne ev sahipliği yapıyor. Beyaz mermerden yapılmış çatısına yürüyerek çıkabiliyorsunuz. Hem mimari tasarımı hem de sanatsal işleviyle Oslo'nun en özel noktalarından bir tanesi. Tabii şu an hava karlı olduğu için biz tepesine çıkamıyoruz çünkü kapatmışlar. Çünkü her yer zaten inanılmaz derecede kayıyor. Tabii bu kadar eğimli bir yerde dehşet derecede kayacağı için kapatmışlar buraları. Biz sadece şu an etrafından böyle gezebiliyoruz. Şimdi şöyle bir içeriye bir bakalım. Eğer çekim yapabiliyorsak içeriği sizin için çekeceğim. Ardından bir de şöyle dışarısına göz atacağız. Oslo Opera binası kutup doğasından ilham alınarak tasarlanmış. Beyaz mermer kaplaması kar ve buzla kaplı bir peyzajı andırırken eğimli çatısı Norveç'in doğal manzaralarına uyum sağlıyor. Bu kutup esintisi yapıya hem estetik hem de çevreyle bütünleşen güzel de bir kimlik kazandırıyor. Evet, yol boyunca böyle birçok sauna göreceksiniz. Saunalar Norveçliler için günlük hayatın ve kültürün bir parçası. Özellikle Oslo'da sahil boyunca yer alan modern ve geleneksel saunalar oldukça popüler. Norveçliler için sauna sadece bir rahatlama yeri değil, aynı zamanda sosyal bir etkinlik. İnsanlar saunada sıcağın tadını çıkarırken denize atlayarak serinler. Özellikle bu deniz kıyısındaki saunalar hem yerel halk hem de turistler tarafından çokça seviliyor. Doğal ahşap yapılar, modern tasarımlar ve Oslofjord manzarası eşliğinde sauna keyfi gerçekten bir harika oluyor. Oslo'nun merkezindeki ünlü kaplan heykeli, şehrin kaplan şehri olarak anılmasının bir sembolüdür. 2000 yılında Oslo'nun 1000. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında bronzdan yapılmış 4,5 metre uzunluğundaki bu kaplan heykeli, Oslo Merkez tren istasyonunun önüne yerleştirilmiş. Şimdi ise meşhur Oslo Katedrali'ne geldik. Burası Oslo'nun en önemli dini yapılarından biri ve 1969 yılında tamamlanmış. Barok tarzıyla dikkat çeken katedral, kraliyet törenleri ve önemli etkinliklere ev sahipliği yapıyor. İçerisindeki vitraylar, tavan freskleri ve zengin detaylar Oslo'ya geldiğinizde mutlaka görülmesi gereken yerlerden biri. Evet, şimdi de şöyle vitrinden çok güzel gözüken bir hediyelik eşyacı gördük. Hazırsanız orayı gezelim sizlerle. Burası bir Viking ülkesi. O yüzden şöyle Viking şapkaları da olmazsa olmaz. Böyle yine küçük geyikli tuzlu karabiberlikler var. Şimdi şurada magnetler var. Bir tanesi 89 Norveç kronu, 3 tanesi yaklaşık 200 Norveç kronu gibi düşünebiliriz. Aslında şu güzelmiş, renkli ve güzel duruyor. Geyik postlarının bir tanesi ne kadarmış biliyor musunuz? 1299 Norveç kronu. Hemen Türkçesi TL olarak hesabı geliyor şuraya. Yine şöyle güzel oyuncaklar, peluş oyuncaklar da var. Tişörtler, şapkalar, bereler. Şapkalar 249 kron. Bakın Bergen, Tromsø. Biz öbür gün Bergen'e gidiyoruz. Sonraki gün Tromsø'ya geçiyoruz.
Bir de böyle burada etler var. Bakın bu rengeyi sucuğu diyelim. Şu şekilde. Bunları da böyle hediyelik alabiliyorsunuz. Bu da başka bir geyik türü Moslena. Onun da böyle bir şeyi var. Bir de aynı zamanda balinanın da var. Burada balina eti de yeniliyor. Balina avlanıyor. Eğer bulursak biz de sizler için bir balina deneyeceğiz. Aynı zamanda bir de onların böyle sucukları da var. Bunlardan böyle sevdiklerinize hediyelik alabilirsiniz. Ama şöyle bak, üçlüsü varmış. Hepsinden denemek istiyorsanız. Bunun fiyatı da 309 Norveç kronu. Evet, şimdi Freya'ya geldik. Freya, Norveç'in en ünlü çikolata markalarından bir tanesi. 1889 yılından beri özellikle de sütlü çikolatalarıyla tanınıyor. Buraya gelmişken bize dedik ki bu Norveç'in ünlü markasından bir çikolata almadan gitmeyelim. Bu arada otelde ufak bir tadımlık koymuşlardı. Oradan baktık, tadına gerçekten enfes lezzetliydi. Hazırsanız şimdi gelin çikolatamızı alalım. Evet, şimdi ise nereye geldik? Meşhur Munch Müzesi'ne geldik. Ünlü Norveçli sanatçı Edvard Munch'ın burada 26 bine yakın eseri sergileniyor. Bu eserlerin arasında en önemli ve dünyaca tanınmış olan eseri de The Scream adlı eseri. Buraya geldiğinizde sizler de burayı ziyaret edebilirsiniz arkadaşlar. Aynı zamanda bir de müzeyle ilgili de şöyle bir trik var. Her çarşamba günü saat 6'dan sonra buraya ücretsiz bir şekilde girebiliyorsunuz. Böyle de ufak bir bilgilendirme olsun benden size. Şimdi her yer çok buzlu. O yüzden yürürken çok fazla kayıyoruz. Dedik ki nasıl olsa 24 saatlik bir biletimiz var. Onunla her yere yürümeden otobüslerle ya da tramvaylarla gidelim. Ama şu dikkatimi çekti. Bakar mısınız, otobüste bile hem Type-C hem de normal USB olarak böyle şarj istasyonları var ve bu her koltukta, her yerde var. Bir de böyle dışarıdaki banklara oturduğumuz zaman bazı bankların orada da böyle yine işte Type-C ve şeyli, hatta bazılarında kablosuz şarj etme özelliği falan bile var yani. Onları görmüştüm. Vallahi Norveç bayağı ilerlemiş gitmiş. Bu arada her şeyi elektrikli kullanmayı çok seviyorlar. Doğaya çok saygılılar. Aslında önceden Norveç şey demişti. 2025 yılından itibaren tüm işte petrollü işte araçlara, gazlı araçlara izin vermeyeceklerdi. Sadece elektrikli araçları kullanacaklardı. Ama şu an daha ona bakamadım. Sadece elektrikli mi var yoksa diğerleri mi? Ama böyle bir şey söylemişti Norveç. Evet, şimdi ise Arakataka denilen Michelin yıldızlı bir restorana geldik arkadaşlar. Burada bir tadım menüsü söyledik. Onu tadıyoruz. Şimdi yavaş yavaş böyle siparişlerimiz gelmeye başladı. Ekmek aşırı lezzetli, limonlu tereyağıyla servis ediyorlar. Aynı zamanda bir de ilk böyle başlangıcımız turplu, böyle deniz ürünlü, mayonezli böyle bir başlangıç yapmışlar. Gayet lezzetli. Bir de yanında kırmızı şarabımızla birlikte. Şimdi diğer yemeklerimizin gelmesini bekliyoruz. İkinci tadımımızı geyik kalbiyle yapıyoruz. Bu arada kremalı ıspanak yatağında böyle servis ediyorlar. Vallahi çok güzel. Evet, artık sonuncudayız. Tatlımız geldi. Muhteşem. Gerçekten çok güzel.
Yemekler gerçekten çok enfes arkadaşlar. Buraya gelirseniz, güzel bir deneyim yaşamak isterseniz bu şekilde bir menüyü 2 kişi paylaşabilirsiniz. Biz öyle yaptık. 6 tane yemeğimiz var gördüğünüz gibi. 925 NOK etti. Eğer şarap da yanına ekletirseniz bizim gibi 1200 NOK'a falan geliyor. Böyle aklınızda bulunsun ama bence 2 kişi o menüyü çok rahatlıkla paylaşır ve doyar da yani. Biz öyle yaptık. Şimdi otelimize doğru devam ediyoruz. Sürçülisan ettiysek efendim affola. Bu arada hemen böyle bir şeye bağlamışken ne yapıyoruz? Kanala abone olup bildirimi açmayı unutmuyoruz. Yarın sabah sizlerle görüşeceğiz. Kendinize iyi bakın şimdilik. Günaydın arkadaşlar. Sabah erkenden kalktık. Şu an saat 8.30. Dedik ki ilk önce bir kahvaltı yapalım. Ondan sonra şehri gezmeye başlayalım tekrardan. Buranın en meşhur kafe zincirlerinden bir tanesi olan Baker Hansen'e geldik. İsmi umarım doğru okunuyordur. İçeriye girdik. Kadına dedik ki buranın hani en meşhurları nelerdir bilmem ne falan. Kadın şöyle bir baktı ve dedi ki hepsi meşhur. O yüzden biz de dedik ki o zaman şöyle bir sandviç söyleyelim. Ondan sonra bir de buranın kanelbüller denilen tarçınlı çörekleri var. Burasıyla çok meşhur olmuş bu çörek. Aşırı lezzetliymiş özellikle. Burası için söylediler. Ondan sonra bir de Amerikanomuz var. Güzel bir tatlarına bakalım. Kahvaltımızı yapalım. Sonra şehri keşfetmeye devam edeceğiz. Lezzetli. Zaten buralarda da kahvaltı anca bu şekilde oluyor. Kahvaltımızı yaptık. Toplamda 2 kahvemiz var. Bir sandviçimiz, bir tane de tarçınlı çöreğimiz 200 NOK tuttu ve şimdi gelin devam ediyoruz. Sisli Oslo'dan herkese tekrardan selamlar arkadaşlar. Sisli hiçbir şey görmeden ilerliyoruz. Oslo'yu gördünüz mü derseniz hayır görmedik. Çünkü hep sis vardı. Her neyse şimdi biz Vigeland denilen dünyanın en büyük heykel parkı olan ünlü heykeltıraş Gustav Vigeland'ın içinde eserlerinin bulunduğu bir parka geldik. Hazırsanız şimdi burayı bir gezelim. Hem de şöyle bir heykellere bakalım. Çünkü burada dünyaca meşhur birkaç tane heykel var. Onları da size göstereyim. Şimdi geldik meşhur kızgın çocuk heykeline. Öfkeyi simgeleyen bu heykel bir çocuğun kızgınlık anını yakalamış ve onu buranın en meşhur heykellerinden bir tanesi etmiş. Evet, çok göremeseniz de bu köprünün üzerine tam 58 tane bronz heykel var. Sisli bir Oslo'dan seslendim sizlere. 58 bronz heykel acaba nerede? Sisli bir Oslo. Parkın içerisindeki bir diğer önemli eserin önündeyiz. İnsan yaşamının farklı evrelerini sembolize eden figürlerle süslenmiş büyük bir çeşme burası. Evet, şimdi ise parktaki bir diğer meşhur eserin önündeyiz. Bu eser 17 metre yüksekliğindeki granit bir yapı. Birbirine dolanmış 121 insan figüründen oluşuyor ve yaşam döngüsünü temsil ediyor. Parktaki bir diğer önemli eserin önündeyiz. Yaşam çarkı heykeli. Bu yaşam çarkı heykeli de 4 tane yetişkin, 3 tane de çocuk figüründen oluşmakta.
heykel parkı gezimiz burada son buldu arkadaşlar. Size dilim döndüğünce heykelleri anlatmaya çalıştım, parkı anlatmaya çalıştım. Sürçülisan ettiysek affola efendim. Aslında normalde buraya geldiğinizde her yer yemyeşil, sular da akıyor. İnanılmaz güzel bir park. Eğer zaten ben görüntüler bulursam size ekleyeceğim, siz görün diye, hani normal zamandaki halini. Ama şu an böyleli. Şimdi ise Norveç'in en büyük açık hava müzelerinden bir tanesi olan Norveç Halk Müzesi'ne geldik. Burayı geziyoruz. Norveç'in geçmişini ışık tutan harika bir açık hava müzesi burası. Geleneksel Norveç evleri, Sami kültürüne ait yapılar ve eski şehir sokaklarıyla adeta zamanda yolculuk yapabiliyorsunuz. Üstelik halk dansları, el sanatları ve geleneksel etkinliklerle burası tam bir kültürel deneyim sunuyor. Norveç'in geçmişini hissetmek için mükemmel bir durak olabilir. Aynı zamanda burada 150'den fazla tarihi bina var ve en etkileyicisi 13. yüzyıldan kalma Goldstad Kilisesi. Şimdi buranın en önemli yapılarından bir tanesinin önündeyiz. Goldstad Kilisesi. Burası 12. yüzyılda Norveç'in Göl kasabasında inşa edilmiş bir ahşap kilise. 1880'lerde yıkılmaktan kurtarılarak Norveç Halk Müzesi'ne taşınmış. Biz de şu an sizlerle birlikte burayı ziyaret ediyoruz. Evet, Viking Müzesi'ne geldik ama kapalı. Normalde burayı çok görmek istiyorduk. Çünkü Vikingler zamanında ölürken yanlarında böyle sevdiği eşyalarla birlikte gömülürmüş. Bu eşyaların arasında o Viking tarzı, hani eski filmlerde hep gördüğümüz böyle çevirmeli gemilerden, onlardan vardı ama şu an tadilatta olduğu için göremiyoruz. Bulursam eğer birkaç fotoğraf, video falan sizin için buraya ekleyeceğim. Ama olmadı, bu beni üzdü dostum. Evet, şimdi ise Matelen denilen bir yere geldik. Burası içerisinde bir sürü restoranların olduğu böyle bir yer. Şimdi burada geçen sefer Finlandiya'da geyik etli hamburgeri deneyememiştik. Onu söyledik. Bir de Norveç'e gelmişken tabii ki de dedik ki balıkların denemeden olmaz. O yüzden şöyle bir karışık tabak söyledik. Buralarda vardı. Bu geyik etli hamburgere 284 kron ödedik. Bu karışık deniz ürünü tabağına da 495 kron ödedik. Şimdi hemen tadına bakıyoruz ama ilk önce şöyle patatesten alacağım. Canım çok çekti. Bir şey söyleyeyim mi? Çok güzelmiş ya. Geyik etli hamburger. Biz daha önceden şöyle bir şey, geyik etini yedik ama hani bu kadar güzel değildi. Vallahi bayağı iyi olmuş. Ekmeği de böyle yumuşacık, çok güzel. Geyik eti normalde sert oluyor, ekşi oluyor ama bunda hiç öyle bir şey yok. Çok güzel böyle ızgara tadı da geliyor. Şimdi ne yapıyoruz? Bu deniz ürünlerinin tadına bakıyoruz. Bugünkü yediğimiz balığa çok benziyor. Bu sis bizi mahvetti. Vallahi mahvetti. Oslo'yu siz yüzünden göremedik. Şimdi hani size demiştim ya, kartı aldık işte fiyort yapacağız diye. Bu arada fiyortların ücreti 397 euro, 297 euro arasında değişiyor. Biz hatırlarsınız ki şehir içi ulaşım kartı almıştık. Onu biz biraz daha uzattık. Biraz da uzattık dedim. Bir 24 saatlik daha aldık ama Zone 1'i kullandığımız için bu çok daha uyguna geldi. Şimdi ise dedik ki bunu almışken tekrardan böyle bir fiyort turuna bakalım diye baktık ama hava sisli. Bakalım fiyort turunda fiyortları görebilecek miyiz, göremeyecek miyiz bilmiyorum ama E1 peronundan B1 vapuruna bindik ve şimdi fiyort turumuz başlayacak arkadaşlar.
Evet, şimdi fiyort turumuzu yaptık. Hemen yanında da Aker Briye denilen bir alışveriş merkezi var. Aslında bizim Galata Port gibi düşünebilirsiniz. Hemen denizin kenarında parça parça alışveriş yerleri var. Aynı zamanda yemek mekanları da var. Onları da birazdan size göstereceğim. Böyle sahil boyunca oturup güzel güzel yemeklerinizi yiyebilirsiniz. Alışverişlerinizi yapabilirsiniz. O zaman gelin yavaş yavaş gezelim. Bir çay latte mi içsek sıcak sıcak? Evet, Starbucks'ta bir kahvemizi içtik. Fiyatlar Türkiye fiyatıyla aynı. Değişen hiçbir şey olmadı. O yüzden şimdi devam ediyoruz. Evet, şimdi burada bir saat kulesi var. Buna bence saat kulesi diyebiliriz. Burada da hemen şöyle bir kordon var. Az önce size bahsettiğim alışveriş merkezinin hemen yanında. Bakın burada gördüğünüz tüm yerler restoran. Bunların hepsi hemen deniz kıyısında. Tabii normal bir zamanda geldiğinizde denize karşı böyle güzel manzaralar eşliğinde burada yemeklerinizi yiyip kahvelerinizi içebilirsiniz. Bu arada çoğu yerlerde, çoğu restoranlarda, işte Starbucks'ta vesaire falan her yerde az kişi çalışıyor. Hatta tek kişi çalışıyor diyebiliriz. Herkes böyle sırada bekliyor. Kimse hiçbir şey demiyor. Her şeyi kendiniz alıyorsunuz. Her şeyi kendiniz bırakıyorsunuz. Değişik bir deneyim. Yani alışkın olmadığımız. Biz çok alışmışız her şeye böyle aman hemen olsun, sıra beklemeyelim, yediğimizi orada bırakalım falan. Burada herkes yediğini kendi topluyor. Siparişini kendisi veriyor. Her şey self servis. Hatta ilk geldiğimiz gün böyle bir şeyler yiyelim, atıştıralım falan dedik. Orada gittik işte yerden böyle kendimiz çöreklerimizi falan aldık. Onlara gittik mikrodalgada kendimizi ısıttık falan. Her şeyi kendimiz yaptık burada. Sonra hepsini bir de topladık. Tepsiyi de başka bir yere koyduk falan. Böyle bizim alışık olmadığımız şeyler ama burada hayat bu şekilde akıyor. Ve sakin akıyor. Yani öyle kimsenin burada acelesi yok. Sadece spor yapmak dışında kimse burada bir yere koşturmuyor. Şimdi hemen kadını görünce aklıma geldi bakın. Spor yapmak dışında kimse burada koşturmuyor. Hayat relax ve güzel akıyor. Akşam saat 4 gibi de hava böyle kararıyor. Evet, şimdi Oslo'daki bir durağımız ise Nobel Barış Merkezi. Nobel ödülleri fizik, kimya, tıp, edebiyat, ekonomi ve barış alanlarında veriliyor. Nobel Barış Ödülü ise sadece Oslo'da takdim ediliyor. Bunun da nedeni ise Alfred Nobel'in vasiyetinde Barış Ödülü'nün Norveç'teki bir komite tarafından verilmesini istemesidir. Yani tüm Nobel ödülleri aslında İsveç, Stockholm'da veriliyor ama sadece Barış Ödülü Norveç, Oslo'da veriliyor. Evet, şimdiki durağımız ise Oslo Kraliyet Sarayı. Oslo Kraliyet Sarayı 19. yüzyılın başlarında Norveç Kralı 3. Charles'ın ikameti için inşa edilmiş. Ancak 1849 yılında kralın ölümünden sonra tamamlanabilen saray günümüzde kraliyet ailesinin hala hizmetinde. Saray aynı zamanda kocaman bir bahçenin içerisinde bulunuyor ve isterseniz de 1 saatlik özel turlarla sarayın içerisini kolayca gezebiliyorsunuz. Evet, şimdiki durağımız Oslo Parlamento Binası. Parlamento binasının önünde kocaman bir meydan var. Burada genelde hep konserler, eylemler, her şey burada oluyor. Şu anda da bir tane var hatta. Neredeyse her gün buraya geldiğinizde önünde herhangi bir atraksiyonla karşılaşabilirsiniz. Bir de hemen onun tam karşısında bir Grand Hotel var. Bu Grand Hotel'i de size gösteriyorum. Grand Hotel'de Oslo'nun en pahalı, en gösterişli, en büyük otellerinden bir tanesi. Cumhurbaşkanları vesaire devlet adamları geldiğinde bu otelde konaklıyorlar. Evet, şimdi ise buranın en işlek, en meşhur, en güzel, en lüks caddelerinden bir tanesi Kral Johans Caddesi'ndeyiz. Burası Oslo'nun ana caddesi olarak geçiyor ve merkez istasyondan Kraliyet Sarayı'na kadar uzanıyor. 1852'de Kral Karl 3. Johan'ın onuruna adını almış, alışveriş, kafeler ve tarihi yapılarıyla şehrin en popüler noktalarından biri olmaya da devam ediyor.
Şimdi hemen bir başlangıç tabağı söyledik. Bu başlangıç tabağının içerisinde kurutulmuş geyik kalbi, tütsülenmiş balina, burada bir kuzu etimiz var, burada bir domuz etimiz var, burada da ekmeklerimiz, burada da böyle bir sour creamle yapılmış, yani ekşi krema ile yapılmış bir porridge'imiz var. Şimdi hazırsanız bunların tadına bakıyoruz. Dün aslında geyik kalbini yemiştik ama şimdi buna bakalım. İlk olarak balinadan başlıyorum arkadaşlar. İlk balinayı yiyelim. Biraz ekşi, biraz fazla tuzlu ve bolca deniz kokulu. Evet, şimdi yemeğimizi yedik. Bir başlangıcımız vardı, bir ana yemeğimiz, geyik etimiz vardı. Bir de 2 tane de şarabımız vardı. Bunların hepsine 1200 NOK ödedik. Şimdi size burayı çekmeyi unuttuğumu fark ettim. O yüzden geldim. Knos Nazimen anıtı. Sanatçı Björn Melby Gulliksen tarafından yapılan bu heykel, Gamalı Haç'ı ezen bir çekiçle Nazi işgaline karşı direnen Oswald grubunu onurlandırıyor. Grubun lideri Asbjørn Sunde'nin tüm insanlar için özgürlük için yaşamaya değerdi sözü anıtta yer alıyor. Aynı zamanda bu eserde Norveç'in özgürlük mücadelesinin de sembolü olarak kabul ediliyor. Günaydın, günaydın arkadaşlar. Hazırsanız size dünyanın en güzel tren yolculuklarından bir tanesine ve dünyanın en güzel fiyortlarına götürüyorum. Ve hadi o zaman gezimiz başlasın. Evet, şimdi Oslo'dan Myrdal'a geldik. Yaklaşık 4,5 saat sürdü yolumuz ve şimdi ise 10 dakika içerisinde dünyanın en güzel tren yolculuklarından bir tanesi olan Flam trenine binip muhteşem manzaralarla birlikte Flam'a geçiyoruz arkadaşlar. Ben çok heyecanlıyım. Bir yandan da hava çok soğuk ama karlı manzaralar da inanılmaz güzel. O zaman sizi çok fazla bekletmeden gelin bu manzarayı hep birlikte keşfedelim. Evet, şimdi trenin içerisine girdik. Size dedim ki hemen trenin içerisinde göstereyim. İnanılmaz otantik bir tren. Bu arada en eski tren yolculuklarından bir tanesi olarak geçiyor zaten. Çok heyecanlı. Evet, şimdi Flam treninde trenimiz bir 5 dakikalık Kjospasen şelalesinde mola verdi. Burada güzel güzel fotoğraflarımızı çekileceğiz. Kjospasen, Norveç'in Aurland bölgesinde yer alan ve yaklaşık 225 metre yüksekliğiyle büyüleyici bir şelale. Flam demiryolu hattı üzerinde bulunan şelalede tren yolculuğu sırasında kısa bir mola veriliyor. Yaz aylarında şelale önünde Norveç folklorundaki efsanevi Huldra karakteri dans ve şarkılarla canlandırılıyor. Ayrıca şelalede bulunan hidroelektrik santral şu anda bulunduğumuz Flam demiryolunun enerjisini de sağlıyor. Şimdi ise gelelim Flam trenine. Flam treni neden bu kadar meşhur? 1940 yılında inşa edilen Flam treni, Lone Planet tarafından dünyanın en iyi tren yolculuklarından biri seçildi. Myrdal ve Flam arasındaki 20 kilometrelik bir rota üzerinde hizmet veren bu hat aynı zamanda dünyanın en dik tren yollarından biri olarak da biliniyor. Yol boyunca büyüleyici dağlar, fiyortlar ve şelaleler eşliğinde 20 tünel ve bir köprüden geçip Flam kasabasına varıyoruz. Evet, dünyanın en güzel tren yolculuklarından bir tanesini yaptık. Flam trenine bindik ve güzel fiyortlar ve manzaralar eşliğinde şimdi ise Flam kasabasına geldik. Flam, Norveç'in büyüleyici doğasıyla ünlü olan kasabası. Sadece 350 kişilik nüfusu olsa da burası her yıl binlerce turist ağırlayan bir doğa harikası. Flam aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesindeki Norøy Fjordu olan yakınlığıyla da ünlü. Elektrikli katamaranlarla yapılan fiyort turları büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Ayrıca doğa severler için bisiklet rotası da kesinlikle denenmesi gereken bir macera. Bir de Flam'a geldiğinizde ücretsiz olarak Flam Müzesi'nde gezebilirsiniz. İçeride hediyelik eşyalar da var. Hediyelik eşyalar da alabilirsiniz kendinize. Şimdi hazırsanız gelin şöyle Flam'ı biraz turlayalım. Ardından güzel bir fiyort gezisi yapacağız.
Evet, şimdi fjord turumuzun kalkmasına zaman var. Şöyle Mall of Norway denilen bir yer daha var burada. Alışveriş yapabileceğiniz. Böyle küçük güzel hediyelik eşyalar. Bir de troller var burada. Hemen gösteriyorum, bakın. Bunlar da çok güzel. Ama fiyatları dırırırıt. Cep yakıyor. Evet, hazır fjord turundayken bir de size bu fjord turunu nereden aldık? Oslo'dan buraya nasıl geldik? Bunlardan bahsedeyim. Ben böyle fjord turlarını araştırırken buraya gelmeden önce Norway in a Nutshell denilen bir web siteyle karşılaştım. O web sitenin içerisinde de bu yaptığımız tüm rotanın hepsi vardı. Yani bunların hepsini parça parça almaktansa bunu bir rota haline getirmişler ve tüm işte bizim Oslo'dan buraya aktarımımız, oradan Flam trenine aktarımımız, Flam'dan bu feribota binmemiz, buradan ondan sonra Bergen'e kadar gidişimizin hepsi, Bergen'den de Oslo'ya gidişimizin hepsini ayarlamışlar. Biz sadece oradaki fiyatı ödedik ve bu fiyatın içerisinde bu yaptığımız tüm turun detayları, biletleri, her şey dahil. Sadece ekstra olarak Bergen'de bir gece konaklıyoruz. Bergen'de bir gece konaklamamızın ücretini kendimiz ödedik. Onun dışında hepsini toplu olarak ödedik. Zaten videonun altına da ben detaylarını da yazmış olurum. Böylece bence güzel bir tur oldu. Şimdi asıl Aurland Fjordu'ndayız ama birazdan Norøya Fjordu'na geçtiğimiz zaman asıl manzarayı orada göreceğiz. Çünkü UNESCO Dünya Mirası Listesi korumasında kendileri. Teşekkürler. Rica ederim. İçeride böyle bir ufak kafe de var. Sıcak içeceklerinizi, böyle sandviçtir, tosttur, kruvasandır, onları da alabiliyorsunuz. Evet, Norøya Fjord, Norveç'in Westland bölgesinde yer alan 18 kilometre uzunluğunda ve en dar noktası sadece 250 metre genişliğe sahip bir fjord. Dik yamaçları, yüksek dağları ve şelaleleriyle ünlü bu doğa harikası UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Evet, fjord gezerken hiç merak ettiniz mi bu fiyortlar nedir diye? Buzulların aşındırdığı derin vadilerin zamanla deniz sularıyla dolması sonucu oluşan dar ve uzun körfezlerdir. Genellikle çevresi dik yamaçlarla çevrilidir ve inanılmaz manzaralar sunar. Buzullar vadileri şekillendirip eridiğinde bu vadiler suyla dolarak ortaya fiyortları çıkarır. Dünyadaki en ünlü fiyortlar da Norveç'te bulunur. Şu an biz de onlardan birkaç tanesini görüyoruz. Bu fiyortlar hem çok derin hem de oldukça etkileyici görünüme sahip. Buralar doğayla baş başa kalmak ve eşsiz manzaralar görmek isteyenler için tam bir cennet gerçekten. Bu arada bindiğimiz feribot o kadar büyük ki böyle yürüyüş yolları var. Tavana kadar çıkabiliyorsunuz. Manzarayı her türlü görme imkanına sahipsiniz bu feribotta. Evet, şimdi fjord turumuzu tamamladık. Gudvangen denilen bir yere geldik. Buradan da arkamızda görmüş olduğunuz gibi otobüsümüze biniyoruz. Buradan Voss'a geçiyoruz. Voss'tan tekrardan bir trene biniyoruz. Ardından Bergen'e geçiyoruz. Bir gece de Bergen'de konaklayacağız. Öğlen de Oslo'ya geri dönüyoruz. Şimdi Voss'a geldik.
trenimize bindik ve yerimize oturuyoruz. Bu arada yerlerimiz de hemen şöyle bakın rezerve ettiriyorlar. Bizim 146 ile 147 buradan böyle rezerve edilmiş durumda. Artık bu da son trenimiz. Bakalım neler göreceğiz, neler yaşayacağız Bergen'de. Evet, artık sonunda Bergen'e geldik arkadaşlar. Şimdi ilk olarak hemen otelimize geçiyoruz. Çantalarımızı bırakıyoruz. Ardından Bergen'i gezmeye ve yemek yemeye gidiyoruz. Biz otelimize geldik. Otel 505 numarada, 5. katta. Asansör yok ve bildiğiniz penthouse kiralamış. En ucuz burasıydı. Şimdi Bergen'e gelir gelmez ilk durağımız tabii ki de Rengey'nin nesi kaldı demiştik yemediğimiz sosislisi kalmıştı. Bergen'e gelir gelmez en meşhur yerlerden bir tanesi Kroneren denilen bir büfeye geldik. Burada çok güzel Rengeyikli sosisliler yapıyorlar. Şimdi bir tane sipariş ettik, onu deniyoruz sizlerle. Reçelin tatlılığı, Rengey'nin etinin o yumuşaklığı vallahi çok güzel. Rengeyi yemek istemiyorsanız kuzulu olan var. Yine aynı şekilde üzeri reçelli ve kıtır soğanlı söyledik. Bir de kuzulunun tadına bakalım. Bir şey diyeceğim, bu da oldukça başarılı ya. Şimdi sosisçiye giderken Metal'ın denilen bir yer var. Bunu Osa'da da görmüştük. Böyle bir food hall düşünebilirsiniz. Hem yerel lezzetler hem de dünya mutfağından lezzetleri burada bulabiliyorsunuz. Şimdi biz de dedik ki sosisçiden sonra buraya gelelim. Belki bir şeyler deneriz diye. Şu an size Bergen'i çekemiyorum. Malum hava karardı o yüzden. Ama yarın sabahtan çekeceğiz. Yarın öğlen gibi de zaten Oslo'ya devam edeceğiz. Ama şimdi gelin bakalım. Belki bir lezzet buluruz. Belki bir şeyler deneriz yine. Şimdi size demiştim ya Metal'ın içine gireceğiz, değişik yemekler var dedi. Evet varmış. Bayağı tamamen deniz ürünleri ve aradığınız her türlü deniz ürününü bulabiliyorsunuz. Biz de böyle birkaç tanesini gözümüze kestirdik. Bir de Norveç'in aslında Tromsø'da deneyecektik ama baktık ki burada var, belki de Tromsø'da bulamayız vesaire derken Kral Yengeç. Norveç'in en ünlü yengeçlerinden bir tanesi, hatta dünya en ünlü yengeçlerinden bir tanesi. Bu Kral Yengeci burada bulmuşken deneyelim istedik. Yemesi tabii ki de biraz zor ama bize böyle hani daha çok etli tarafından verdi. Ellerimi çok batırmadan yemeye çalışacağım bunu ama kilosu bu arada 2000 NOK Kral Yengeç'in. O yüzden çok pahalı da bir yemek. Hemen size şöyle gösteriyorum. Bakın bembeyaz bir et. Deniz ürünlerini biliyorsunuz ki ben çok seviyorum. O yüzden her yerde yemeden yapamıyorum. Yani arkadaşlar ben deniz ürünü sevmiyorum ya. Vallahi ya bana hep kokuyor. Ama fena değil bu arada tadı. Ya öyle yemeyeceğim kadar kötü değil. Buralara gelmişken denemeden geçilmemesi gereken bir lezzet. O yüzden biz de deniyoruz. Ama çok benlik değil. Yani deniz ürünü seviyorsanız siz sevebilirsiniz. Evet, bir de ne söyledik? Balina eti. Bulmuşken balina da söyleyelim dedik. Bakar mısın? Normal kırmızı ete benziyor aslında. Üzerine biraz böyle baharatlamışlar, tuzlamışlar. Şöyle bir balina eti. Burada da gravlaxlar falan var ama bunları denemeyeceğim. Çünkü bunlar her yerde var zaten. Onu biliyorsunuz artık. Çocuklar da bana böyle yapıyor. Norveç lezzetlerini tanıtıyoruz burada. Ah, hadi bakalım. Deniyoruz balinayı. Yani kokusu olmasa kırmızı etle çok fazla ayırt edemezsin. Aşırı kırmızı ete benziyor. Bir de bu biraz tütsülenmiş, o yüzden daha çok benziyor. Ama lezzeti bence güzel. Fena değil yani. Evet, Norveç'e geldiğinizde denenmesi gereken lezzetler. Somon, balina, kral yengeç,
Bunları denemeden geçmiyor. Yani bakın ben bile çok sevmiyorum ama deniyorum hepsini. Evet, yine ben. Yine bir yemek tadımı. Şimdi buranın balık çorbasını söyledik. Bir şey diyeceğim, çok güzel bu. Deniz üründe gerçekten nadir güzel dediğim anlardan bir tanesi bu olabilir. Balık çorbasına bayıldım. Bu arada burası da buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi. Eğer geldiğinizde bir akşam yemeğinizi sizler de burada yiyebilirsiniz. Şimdi yan masada görünce dedik ki biz de bu tatlıdan söyleyelim. Ilık elmalı kek, üzeri böyle şuruplu, yanında da kremayla servis ediyorlar. Buram buram tarçın kokusu, elma kokusu zaten masaya gelir gelmez hemen her yeri sardı. Güzel ama benim Instagram'da yayınladığım elmalı kek tarifi çok daha güzel. Hazır Instagram demişken beni YouTube kanalımdan, Instagram'dan takip etmeyi, beğenmeyi, zildirimi açmayı unutmayın lütfen. Afiyet olsun. Günaydın. Sabah kalktık. Daha hava aydınlanmadan hemen dedik ki kahvaltımızı yapalım. Buranın en meşhur pastanelerinden, bakerlerinden bir tanesi olan Baker Brun'a geldik. Buranın tarçınlı çöreği çok meşhurmuş. Onu da aldık. Aynı zamanda kadına da sorduk hani başka ne önerirsiniz falan diye. Bademli ve kremalı önerdi bir tane. Bir tane de fıstıklı önerdi. Ve cinnamon roll tarzında bir çörekleri var. Onu aldık. Bir yandan şu elimizdekileri deneyeceğiz. Bir yandan da finikülere çıkacağız efendim. Bu arada eğer oturursanız fiyatlar farklı. Bizim gibi böyle to go alırsanız fiyatlar farklı. Aklınızda bulunsun. Bergen'i Oslo'dan daha çok sevmiş olabiliriz. Çünkü binalar falan, yani şehir çok güzel. Bergen biraz daha eski yapılarıyla falan. Ama Oslo biraz daha böyle yeni olduğu için herhalde o yüzden sevemedik. Bergen daha şirin geldi bize. Daha güzel. Çok güzel. Sıcak çok iyi gidiyor. Evet, şimdi finikülleri biliyoruz. Aslında burada iki tane bilebileceğiniz şey var. Bir tanesi cable car, tamamen biraz şehirden uzakta ve tamamen tüm şehri görebiliyorsunuz. Burası finiküler. Buradan da görebiliyorsunuz. Bize en yakın burası olduğu için biz finiküleri seçtik ama sizin vaktiniz varsa ve gidebiliyorsanız ileride cable car'a binmeniz tavsiyonum. Çünkü oranın manzarası çok daha iyi ve inanılmaz yükseklikten gidiyor. Şimdi hazırsanız gelin biletimizi alalım, sonra yukarıya doğru çıkalım. Biletleri isterseniz online alabiliyorsunuz. İsterseniz de böyle içeride otomatlar var. Oradan biletlerinizi alabiliyorsunuz. Biz gidiş dönüş alacağız. O yüzden iki tane seçiyoruz ve toplamda 280 NOK ödüyoruz. Evet, şimdi tepeye çıktık. Muhteşem bir manzara vardı. Sisten dolayı gözükmüyordu arkadaşlar. Yine sisli. Bu arada buraya geldiğinizde yapılabilecek aktivitelerden bir tanesi de bu troll ormanının içerisinde yürümek. Aynı zamanda kafe, restoranlar da var. Burada manzara eğer açık olursa, bizim gibi kapalı olmazsa güzel o manzaraya karşı yemeklerinizi yiyip güzel bir vakit geçirebilirsiniz. Yani buraya çıktığınızda yapılacak aktiviteler var. O yüzden hani planlarınızı buna göre yapın. Belki 2-3 saat buraya ayırabilirsiniz Bergen'e geldiğinizde. Şimdi hemen şöyle biraz ormanın içerisini gezelim. Trollere bir bakalım. Troll ormanıymış burası. Biz de bilmiyoruz. İlk defa görüyoruz. Yani sisli de çok ayrı bir güzel oluyor ya. Bakar mısınız şuraya? Baltalar elimizde,
uzun ip belimizde. Biz gideriz troll ormanına, hey ormanına. Dayrarara. Korku filmindeki ormanlar gibi. Bakalım burası nereye gidiyormuş. Burada birkaç tane daha şehre gidebiliyorsun. Bak, Tippetue 2.9 kilometre, Flöysvingene 2.9 kilometre. Onlar buradan yürüyerek gidiyorsunuz. Yani eğer yürüyüş seviyorsanız böyle bir aktiviteyi burada bir gün boyunca yapabilirsiniz bence. Ama şimdi ne yapalım, biz geri dönelim bence. Bu kadar yetti bize, troll de göremedik. Bizi trollediler. Normalde aslında burası nasıl gözüküyor biliyor musunuz? Bakın böyle gözüküyor. Ama şu an sisli olduğu için böyle. Şimdi ise nereye geldik? Bergen'in simge yapılarından bir tanesi olan Bergen'in meşhur evlerine geldik. Google'a Bergen yazdığınızda karşınıza çıkan ilk fotoğraflardan bir tanesi de bu evlerin fotoğrafıdır büyük ihtimalle. Şimdi hemen buradan kaleye doğru devam ediyoruz. Evet, şu an Bergen'in limanındayız. Buradan hem yakın olan adalara geçiş yapabilirsiniz, hem de bu taraftan Bergen fiyortlarını gezebilirsiniz. Aynı zamanda bir de eğer Get Your Guide üzerinden de bakarsanız böyle Viking gemileriyle birlikte buralarda böyle gezinebiliyorsunuz. Ama bizim şu an vaktimiz yok, biz yapamıyoruz. Ama sizin için fikir olması açısından söyledim. Şimdi gezimize devam ediyoruz. Bergen'de bir de o kadar çok yağmur yağıyor ki tüm otellerde, tüm gördüğünüz her yerde şemsiyeleri bu şekilde para ödeyip de alabiliyorsunuz arkadaşlar. Evet, artık Bergen seyahatimizin sonuna geldik arkadaşlar. Şimdi tren garına geldik. Yaklaşık 7,5 saatlik bir yolculukla Oslo'ya varmış olacağız. Şimdi Oslo'da görüşmek üzere. Şükür kavuşturana diyoruz. 7,5 saatin sonunda artık Oslo'dayız. Biz o aldığımız turun artık sonunu gerçekleştirdik. Oslo'ya geldik. Şimdi ise Oslo'da bir yemek yiyeceğiz. Valizimizi hazırlayacağız. Yarın çünkü uçuşumuz Tromsø'ya. Biz geldik ya, Oslo'da yine havalar sislendi, bulutlandı, bir şeyler yağıyor. Biz gittik Oslo'dan, güneşten açtı. Tekrardan Oslo'ya geldik. Yine sis, yine yağmur, yine kara hava. Bizde herhalde var bir şey diye düşünüyorum. Evet, Oslo'daki son yemeğimizde Mamma Pizza'ya geldik. Dedik ki bir pizza yiyelim, deniz ürünlerinden başka bir şeyler deneyelim diye. Pizzaları bayağı beğendik. Diğer arkadaşlar bir de makarna da söylediler, onlar da güzeldi. Benimki fıstıklı pizzaydı. Fıstıklı pizza ilk defa denedim. Güzel, değişikti. Oslo'ya geldiğinizde eğer böyle bir deniz ürünlerinden sizler de sıkılıp pizza vesaire falan yemek isterseniz burayı tercih edebilirsiniz. Bu arada genelde önü çok kalabalık oluyor. Bizim arkadaşlar önceden bizim için yer tuttular. Yaklaşık
bir yarım saat 40 dakika kadar falan yer beklediler. Gelmeden önce rezervasyon yaparsanız ya da böyle numaranızı veriyorsunuz. Onlar sizi arıyorlar falan, böyle isim yazdırıyorsunuz kapıya. Değişik bir rezervasyon sistemi var. Şimdi ise artık otele geçiyoruz. Sabah erkenden havalimanına, oradan da sonra Tromsø'ya. Kuzey'in büyülü şehri Tromsø'ya hoş geldiniz. Tromsø, Norveç'in kuzeyinde Kuzey Kutup Dairesi'nin 350 kilometre yukarısında yer alan büyüleyici bir şehir. Kuzey'in Paris'i olarak anılan bu şehir, kuzey ışıklarını izlemek isteyenler için dünyanın en popüler noktalarından biri. Yaklaşık 78 bin kişilik nüfusuyla Norveç'in kuzeyindeki en büyük şehir konumunda. Tromsø'da kış aylarında güneş neredeyse hiç doğmaz, yazın ise gece yarısı güneş sayesinde günler hiç bitmez. 24 saat boyunca güneşin tadını çıkarabilirsiniz. Burası hem doğa tutkunları hem de kuzey kültürünü keşfetmek isteyenler için eşsiz bir yer. Şimdi biz Tromsø merkeze geldik. Tromsø merkeze havalimanından hemen taksiye atladık. 250 ile 270 NOK arasında fiyatları değişiyor. Uber'den çağırdık bunu ama isterseniz bakın arkamda gördüğünüz gibi kırmızı otobüslerle buraya transferde yapabilirsiniz. Bu arada havalimanından burası yaklaşık bir 7-8 dakika falan sürdü. Biz Total Apartment Otel'de kalıyoruz. Odayı da birazdan göstereceğim. Odaya check-in'imiz saat 3'te başladığı için şu an gösteremiyorum. Saat 3'te odaya gittiğimizde otelimizde göstermiş olurum. Şu an Tromsø'nun şehir merkezindeyiz. Biraz merkezi dolanıyoruz. Belki bir şeyler yiyip belki bir şeyler içeceğiz. Ondan sonrasında artık planımız nasıl el verirse gezimize devam edeceğiz. Evet, geldik, bir troll müzesi gördük. Dedik ki troll müzesini bir gezelim ama değmezmiş arkadaşlar. Bunun için kişi başı 200 NOK verdik. Zaten görüntüleri var, bakıp görürsünüz eğer girmek istiyorsanız da girersiniz ama bence değmez. Şimdi gelin devam edelim. Evet, şimdi de şöyle bir hediyelik eşyaları gezelim. Bakalım Tromsø'dan ne alabilirsiniz sevdiklerinize. 2 tane karşılıklı böyle bir şey var. O diğer taraf bana biraz pahalı geldi. Bakın burası. Çünkü ilk önce oraya girdik biz. Oradaki fiyatlarla daha sonra buradaki fiyatları karşılaştırdık. Buradaki fiyatlar bize daha uygun geldi. O yüzden şimdi buraya giriyoruz. İsmi de Turist Shop Tromsø. Hadi gelin bakalım içeride neler varmış. Burada da böyle kazaklar alabilirsiniz. 1199 NOK. Fiyatları da gayet güzel. Şunlar bayağı güzelmiş. Eskiden böyle arabaların arkasında ya da önünde olurdu. Bizim sallanan köpekler vardı. Eski oldlar hatırlar, benim gibi yaşlılar. Onlara benziyor. Bunun fiyatı ne kadar? 659 NOK'muş. Bayağı güzel duruyor. Evet, şimdi içeride böyle buraya özgü salamları tadabiliyorsunuz. Burada 2 tane farklı geyiğin salamı var. Burada da balinanın salamı var. Buraya geldiğinizde böyle tadıp sevdiklerinize alabilirsiniz burada. Hadi deneyelim bir tane. Balina salamı. Mus denilen geyiği deniyoruz. En sonunda normal geyik. Bir şey söyleyeyim, balinanın salamı çok daha güzel. Bu geyikleri sevmedim ben. Şimdi hemen dedik sıcak bir şeyler içelim, bir şeyler yiyelim. Kafe Böne'ye geldik. Burası Tromsø'nun en meşhur kafelerinden bir tanesi. Şimdi hazırsanız buraya giriyoruz. Bir şeyler atıştırıp bir şeyler yiyip ardından da bakalım nereye gireceğiz. Bir plan düşündüm. İnşallah olursa.
Evet, şimdi dedik ki teleferiğe çıkalım. Tromsø'ya bir tepeden bakalım, inşallah gözükürse. Bu arada hemen şu meydanın karşı tarafında Tromsø için bir shuttle buslar var. Ona binip buradan gidebiliyorsunuz. Dedik ki shuttle'a binelim ama yani shuttle o kadar pahalı ki kişi başı 100 NOK dedi. Nereden baksan 350 TL falan yapıyor. Uber'e baktık. Uber daha uyguna geldi. Yani Uber 4 kişiyi 300'e falan götürüyor. 240 krona mı öyle bir şeye götürüyor. Dedik ki hiç acele etmemize gerek yok. Buradan shuttle'a bineceğimizde biz dedik ki Uber kiralarız. Öyle gideriz. Ya da zaten biz karşıya geçeceğiz birazdan. Hani karşıya geçtikten sonra belki yürüyerek gidebiliyorsak gidebiliriz diye. Ama o yüzden shuttle çok mantıklı gelmedi ama sizin için de bir seçenek olsun. Buradan hemen shuttle'lara binebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an zaten kalktı shuttle. Böyleli. Şimdi Tromsø'nun meydanındaki bir parkın içerisindeyiz. Bu parkın içerisinde de ünlü bir kaşifin heykeli var. Kim bu kaşif? Roald Amundsen. Bu kaşif Güney Kutbu'na ulaşan ilk insan. 1911 yılında ekibiyle birlikte Güney Kutbu'nu keşfetmiş ve daha önce de Güneybatı geçidini de başarıyla geçmiştir. 1928'de Kuzey Kutbu'nda kaybolan bir ekibi kurtarma görevindeyken hayatını kaybetmiş. O yüzden de Tromsø'nun merkezine böyle bir heykelini yapmışlar. Evet, şimdi şehrin merkezinde gezerken Tromsø Katedrali'ne geldik. Bakın şu arkamda görmüş olduğunuz yer. Normal zamanlarda ziyaret edebiliyorsunuz ama ara ara içeride konserler oluyor. Bu konserleri de böyle online web sitesi üzerinden ya da Get Your Guide üzerinden alabiliyorsunuz. Bizim arkadaşlar aldı ama biz almadık bu konseri. Akşam başka bir planımız olursa başka bir şey yaparız diye. O yüzden aklınızda bulunsun. Gelirseniz katedralde böyle bir konser gecesi yapabilirsiniz. Şimdi zaten bir de öğlen de konser varmış. O yüzden insanlar bakın şeyden çıkıyor, konserden çıkıyor. Bir de bunun gecesi var. Yine bu arada katedralin etrafı da şöyle gördüğünüz gibi bir sürü hediyelik eşyacılar, dükkanlar, restoran, kafeler bolca mevcut. Şurada bir Sami Shop var. Belki içerisine girersek gösteririm size. Bu Sami kültürü burası için çok önemli. Zaten bizde planımızda var bir Sami kültürü deneyimi yaşamak. Orada zaten size detaylıca anlatırım Sami halkını, Sami kültürünü. Burada da Sami halkına ait böyle eşyaları bulabildiğiniz bir yer var. Dayanamadım ve sizi şimdi Sami Shop'a götürüyorum. Bakalım içeride neler bekliyor bizi. Şöyle karşıya geçelim. Bu arada Tromsø gerçekten çok güzel yer ya. Şu ana kadar bayağı beğendik. Eğer yemekleri de güzel olursa değmeyin keyfimize. Böyle Sami kültürüne ait çok fazla şey bulabiliyorsunuz. Aynı zamanda geyikler de var, geyik kürkü de var. Deri çantalar var, deriden eşyalar, cüzdanlar. Şöyle bakın çantaya falan asabilirsiniz. Kaç nok bunlar? 169 nokmuş. Böyle kuzey ışıklarına dair tişörtler, şeyler, her şey var. Bayağı da büyükmüş. Arkaya kadar da gidiyor burası. Böyle eve hediyelik almak isterseniz şöminenin önünde falan çok güzel olur. Bu arada bunlar inanılmaz sıcak tutuyor. Biz daha önce bunu rengeyi kızağı yaptığımızda üzerimize örtmüşlerdi ve gerçekten hiç üşümedik. Bayağı sıcak tutuyor. Fiyatı da 1495 NOK. Bu 1295. Çeşidine göre fiyatları değişiyor burada. Şimdi Northern Lights denilen bir hediyelik eşyacıya geldik. Bunun içerisinde bedava, ücretsiz 15 dakikalık bir Northern Lights sineması varmış. Oraya giriyoruz hazırsanız. Her saat başı sinema var. Gerçekten sinema gibi bu arada. Buraya böyle oturup birazdan bakalım ne izleyeceğiz.
Bu arada bir de pazar olduğu için de bazı dükkanlar kapalı. Bir de aslında yarın görmek lazım. Pazartesi, salı bakalım hafta içi nasıl buraları diye. Ama şu anda da gayet canlı ve kalabalık. Büyük ihtimal zaten çok turistik olduğu için. O yüzden çok fazla yer kapalı değil ama yine de birkaç kapalı olan dükkanlar var. Hava hem soğuk hem de böyle Tromsø'da ne yapacağımızı bilmediğimiz için hem böyle hediyelik eşyacı geziyoruz hem de kütüphane falan geziyoruz. Şu an Tromsø'nun kütüphanesinin içerisindeyiz. Burası bayağı büyük ve modern bir kütüphane. Burayı dedik böyle bir gezelim. Yavaş yavaş böyle ilerliyoruz Tromsø'da. Hem şehri geziyoruz hem şehri böyle tanıyoruz. Şimdi ise Tromsø'da Raketen Bar'a geldik. Burası Tromsø'nun en küçük ve en etkileyici mekanlarından bir tanesi. Şimdi burada Rengeyeti deneyeceğiz. Bir de özel bir biraları var. Mank denilen, onu tadacağız. Ve sırada bekliyoruz. Biraz sıra var. Sadece 3,6 metrekarelik alanıyla dünyanın en küçük barı unvanına sahip bu yer 1911'den beri hizmet veriyor. Yerel Mek birası, sıcak şarap ve rengeyi sosisleri gibi Norveç lezzetlerini sunan bar sıcak ve samimi atmosferiyle dikkat çekiyor. Evet, şimdi sosislimizi yedik. Bana kalırsa Bergen'de yediğimiz çok daha güzeldi. Buradakinin içerisi beril değil, bu sefer pancarlı bir sos yapmışlardı. Bir de yanına lokal biralarını denedik. Hep ikisine 2 tane rengekli sosisimiz, 1 tane biraya da 190 NOK verdik. Tromsø'ya geldiğinizde denemeniz gereken lezzetlerden bir tanesi de burası. Evet, havada yavaş yavaş kararmaya başladı. Saat 1.30-2 gibi hava burada kararıyor şu an. Bu arada otelimize gidiyoruz şimdi. Saat 3'te check-in yapacağız. Otelde de şöyle saçma bir şey var. Otele erken varırsan bagajlarını bıraktığında ekstra 100 NOK ödüyorsun. Çok garip geldi. Zaten biz otelde konaklıyoruz. Konaklamanın parasını verip neden 100 NOK ekstradan bagajlar için ödüyoruz bilmiyoruz. Ama şimdi check-in'imizi yapmaya otelimize gidiyoruz. Şu an 19 Ocak olduğu için Noel'i de yeni yılı da daha atlatamamışlar. O yüzden bazı yerlerin böyle süslemeleri binaların üzerinde duruyor. O da Tromsø'ya çok güzel bir hava katmış. Ah, güzel şehir ya Tromsø. Sevdim ben burayı. Evet. Odamıza geldik ama gelirken o kadar çok uğraştık ki her şeyleri elektronik olduğu için kapının şifresini bir türlü ayarlayamadılar. Normalde bize bir şifre vermişlerdi ama o şifreyle giremedik. Aradık vesaire, onlarla konuştuk. Yineden bir refreshlediler şifreyi. Daha sonra girebildik ama şu an bence gayet güzel. Önü de açık, manzarası da var. Evin içi de çok güzel. Kendine ait bir mutfağı da var. 2 tane odası, 1 tane tuvaleti, ufak bir de salonu ve giriş alanı var evimizin. Evet, şimdi Tromsø'nun merkezine geldik. Hemen otelimizden yürüdük biraz daha. Çünkü Aurora diye bir uygulama var. Bu kuzey ışıklarının olduğu şeyi görebiliyorsunuz. Onun üzerinden kuzey ışıkları geldim, işte best lokasyon neresi bilmem ne falan. Biz onu yaptık. Telefonumuza bildirim geldi. Dedik ki işte 1 saat içerisinde falan kuzey ışıkları gözükecekti. Biz de hemen üstümüzü toparlandık ve merkeze böyle sahil kenarına geldik. Ve bir anda karşımıza ışıklar çıktı. Aa, şuraya bak. Çıktı. Bayağı gözüküyor. Wow. Arkadaşlar gözüküyor şu an. Geldiğimiz ilk gün, ilk gece bu ışıkları burada gördük. Hiçbir şey yapmadan sadece otelimizden çıktık ve sahilde yürürken buna ulaştık. Bu tabii ki de bizim için güzel oldu. Şimdi bakın herkes burada ışıkları avlamaya çalışıyor buradan. Çünkü şu an bayağı iyi bir saatler. Hava açtığı zaman insanlar kuzey ışıklarını görebiliyorlar. O yüzden biz de şimdi buradayız. Bakalım belki daha güzel görüntüler elde edebiliriz ama edemezsek zaten yarın ilk önce bir fiyort turumuz var. Fiyort turumuzdan sonra kuzey ışıkları avımız var. Ve ondan sonra daha bir sürü aktivite, daha bir sürü
yaşayacağımız macera bizleri bekliyor burada ama yani geçen sene Finlandiya'da göremeyip bu sene burada ilk adımımızda görmemiz gerçekten mükemmel oldu. İçime bir su serpti ama yetiyor mu? Tabii ki de yetmiyor. O mükemmel fotoğrafları burada çekilmek istiyoruz. Şimdi gelin hadi devam edelim. Belki daha güzellerini ilerleyen saatlerde yakalayabiliriz. Çok heyecanlı. Yani gerçekten inanılmaz bir olay. Bakar mısınız şuraya? Bütün herkes telefonlardan şu an kuzey ışıklarını yakalamaya çalışıyor. Telefonunuzdaki gece modunu en yükseğe getiriyorsunuz ve öyle fotoğraf ve video çekebiliyorsunuz kuzey ışıklarında. Eğer telefonla çekim yapabiliyorsanız. Ben şu an kendi kameramla ekstradan şurada yakalamak için bakın başka bir kamera kurdum. Bir de telefonla her türlü yakalamaya çalışıyorum. Yani o ışıklar elinde sonunda görünecek güzelce. Çok güzel değil mi? Şurada biraz böyle bir ışık süzmeleri var ama bakalım bekliyoruz. Daha saat çok erken. Şu an saat daha 8.30. Gece ilerleyen saatlerde hava bir açıyor, bir kapanıyor, bir bulutlanıyor, bir açılıyor falan. Bakalım şansımız yaver giderse daha net görebileceğiz inşallah diye düşünüyorum. Şu an biraz fazla üşüdük. O yüzden buradaki Hard Rock Cafe'ye gidiyoruz. Böyle sıcak bir şeyler içip ısınıp tekrardan devam etmeyi planlıyoruz arkadaşlar. Çünkü soğukta her yerimiz mahvoldu. Kuzey ışıkları hava işte böyle bir şey. Asıl olayımız yarın akşam. Yarın akşam buradan bir tur aldık. Kuzey ışıkları turu. Bayağı kamplı, mamplı böyle işte belli bir lokasyonlara gitmeli. Güzel fotoğraflı, videolu kuzey ışıkları avını yakalayacağız. Avını yapacağız daha doğrusu. Böyle şimdi sıcak bir şeyler içmeye gidiyoruz. Hard Rock Cafe saat 9'da kapanıyormuş. Bugün pazar olduğu için. Diğer günler 10.30'da. Pazar günü 9'da. Şimdi başka bir yer bakıyoruz kendimize. Yoksa burada donup kalacağız. Evet arkadaşlar, Tromsø'daki ilk günümüzü tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi artık otelimize geçiyoruz. Yarın sabah Fiyort turunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kar gören masum İzmirli. Günaydın, günaydın, günaydın. Tromsø'daki ikinci günümüzde ilk aktivitemizi yapmaya gidiyoruz. Fiyort turuna gidiyoruz. Ama bakar mısınız Tromsø'nun güzelliğine? Hava o kadar güzel ki üstü tertemiz. Eğer bugün akşam da bu şekilde olursa kuzey ışıklarını mükemmel bir şekilde görebiliriz arkadaşlar. Bakın şöyle gösteriyorum size arkayı. Hop, bugün öğlen buraya geliyoruz. Öğlen buraya geldikten sonra biraz şehir turu, karşı tarafa Arctic Katedral'e falan gideceğiz. Ama şimdi gelin sizi ilk önce nereye götürüyorum? Fiyort turuna götürüyorum. Şimdi de Kaltfjorden denilen bir yere geldik. İlk durağımız burası. Gördüğünüz gibi manzaramız mükemmel. Böyle yaklaşık bir 7-8 tane durak gezeceğiz galiba. Öğlen saat 2'ye kadar fiyortları keşfedeceğiz buradaki. Şu anda da Tromsø'ye en yakın yer olan Kaldenfjord galiba. Oraya geldik. Hemen şöyle sizi biraz manzarayla baş başa bırakıyorum. Şimdi ise buranın en güzel noktalarından bir tanesindeyiz. O kadar çok karın içine gömüldük ki grup foto çekiliyoruz. Nasıl? Beğendiniz mi buraları? Ah, inanılmaz güzel. Bu arada hava şu an o kadar çok soğuk değil. Ellerim bakın açıkta. Donmuyor o kadar çok. Ama yine de soğuk yani. Ama o kadar çok soğuk değil. Ama güzel. Bayağı iyi. Özellikle şu an hava çok güzel olduğu için gerçekten her şey çok güzel çıkıyor.
Bu arada aracımız da bu. Şu an biz 4 kişiyiz. Normalde 6 kişilik araç ama 4 kişi gidiyoruz. Turun detaylarını da yazarım. Stimpyard denilen bir yerden aldık. Aslında ben burayı Instagram'dan da bulmuştum. Sonra adama yazdım. Adam bizi buraya yönlendirdi falan. Şu an onunla birlikte seyahat ediyoruz. Bakalım akşam da kuzey ışıklarına çıkacağız. Şimdi fiyort gezimize devam. Şimdiki durağımız ise Grötfjord arkadaşlar. Burası normalde yazın insanlarla hınca hınç doluyormuş. Buradan insanlar denize giriyorlar. Hem de ren geyikleriyle birlikte burada hem denize girip hem de ren geyiklerini görebiliyorlarmış. Burası da böyle bayağı oldukça güzel ve etkileyici bir yer. Aynı zamanda bir fiyordun da parçası. Normalde bakın böyle ren geyikleriyle insanlar burada denize giriyorlar. Tam burada o fotoğrafların hepsi burada çekilmiş. Ve bakın şimdi tekrardan. Şimdi hava çok soğuk. O yüzden böyle sıcak çikolata ikram ettiler. Turumuzun içerisinde bunlar da mevcut. Bir de böyle bir çörek ikram ettiler. Hem çörek hem de sıcak çikolata. Bu güzel manzaranın tadını çıkarıyoruz. Şimdi fiyort gezmeye devam ediyoruz. Bir yandan da drone çekmeye çalışıyoruz. Size güzel güzel görüntüler göndermeye çalışıyoruz, göstermeye çalışıyoruz. Evet, artık son durağımız Replicated denilen bir yere geldik. Buranın manzarası gerçekten inanılmaz arkadaşlar. Özellikle şu an saat 1'e yaklaşıyor. Gün batımı da yaklaşıyor. Hava biraz kızarıyor. Manzara hem burada var hem burada var. Şimdi hazırsanız size onu gösteriyorum. Ardından Tromsø'ya doğru devam ediyoruz. Bu turumuzdaki son durağımız. Yol üzerinde böyle güzel yerler görürsek oralara da uğrayıp artık son olarak Tromsø'ya geri döneceğiz. İlk olarak size hangi manzarayı göstersem diye düşünüyorum ama ilk olarak hemen şu tarafa doğru. Ve şimdi ise bir diğer güzel fiyort manzarasıyla karşınızdayız arkadaşlar. Bu arada burada başka bir aktivite daha var. Hemen size onu da gösteriyorum. Bakın şu arkamda gördüğünüz dağ var ya, şu taraf. Eğer karda yürümek istiyorsanız burada böyle kar trekking denilen bir şey yapıyorlar. Onu da burada yapıyormuşsunuz. Ama biz o turu almadık. Nasıl olsa dedik ki her yerde karlarla cebelleşiyoruz zaten. O yüzden şey yapmayalım diye. Buradan böyle eğer geldiğinizde bu tarafta böyle gezebiliyorsunuz.
gözükmüyor olabilirim şu an ama inanılmaz soğuk. Şu an eksi 16 falan derecelerdeyiz. Yemek yemeye gidiyoruz. Hadi bakalım neler olacak. Buranın meşhur bir restoranı varmış. Deniz ürünlerini çok güzel yapan. Saat 5'te açılıyormuş ama. İlk önce bir alışveriş yapacağız. Şampuanımız yok, şampuan alacağız. Sonra yemek yemeye gideceğiz. Saat 6'da da kuzey ışıkları avına çıkacağız. Şimdi yemek yiyelim dedik ama baktık ki rezervasyonumuz olmadığı için bizi saat 6.30'a iteliyor. O yüzden bizim de o kadar vaktimiz yok ve yaklaşık bir saat sonra Kuzey Işıkları avı için tur rehberimiz bizi alacak otelden. O yüzden bir vaktimiz olmadığından dolayı şimdi hemen hızlı ne yiyebiliriz diye bakıyoruz. Büyük ihtimalle Burger King falan yapacağız. Öyle size de bilgilendirme yapayım ama gelirseniz buraya rezervasyon yaptırıp fiyatlarını da zaten çekmiştim. Rezervasyon yaptırıp burada akşam yemeklerinizi güzelce yiyebilirsiniz. Bakın şu yukarıda yavaş yavaş gözükmeye başladı. Daha turumuza başlamadık. Malzemelerimizi almaya geldik ama bakar mısınız şu an? Bu arada kıyafet konusu da eğer istiyorsanız bakın burada tüm botlar, kıyafetler, her şey var. İsterseniz buradan giyebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu da aldığımız turun içerisinde var bu hizmette. Ama benim montum ısıtmalı olduğu için ve üstüm kalın olduğu için gerek duymadık. Ama istiyorsanız buradan böyle kıyafetlerinizi alabiliyorsunuz. Evet, şimdi nehir kenarında bir yere geldik arkadaşlar. Bakın şu arkama kuruluyoruz. Bir ateş yakacağız ve kuzey ışıklarını burada bekleyeceğiz. Bugün çok güçlü gözükmesini bekliyoruz. Tüm application'lar, tüm sistem, doğa, her şey öyle söylüyor. Bakalım eğer gerçekten kuzey ışıklarını güçlü görebilirsek aşırı sevineceğiz. Çünkü yaklaşık 2 senedir kuzey ışıklarını yakalamaya çalışıyoruz. Geçen sene Finlandiya'da yakalayamadık ama bu sene Tromso'da birazdan kuzey ışıklarını göreceğiz diye umuyorum. Şu an görüyor musunuz bilmiyorum ama bakın bizim olduğumuz yer şu an aslında görüyoruz. Hem de bu şekilde. Ama kamerada çıkmıyor. Suratımız inanılmaz yandı. Ve şu an daha iyi görebilmek için başka bir yer daha var. Oraya gidiyoruz. Ama inanılmaz üşüdük. Biraz da yorulduk. Aslında güzel fotoğraflar çekildik. Ama video maalesef ki olmuyor. Şehir merkezinde sizin için güzel bir video çekmiştim. Orada belirgindi ama burada biraz daha profesyonel kameralarla yapılması gerekiyor bu işin. Ama elimizden geldiğince deniyoruz. Bakalım nasıl olacak. Nasıl ama? Güzel değil mi burası böyle? En bol kuzey ışığı olan vlog olabilir mi bu acaba gerçekten? Finally. Bayağı güzel. Bak. Oha. Bakar mısın? Başardık. Penguenler. Günaydın. Dün akşamki güzel kuzey ışıklarından sonra şimdi de sabah kalktık. Nereye gidiyoruz? Buralara geldiğinizde olmazsa olmaz yapmadan dönmemeniz gereken saunaya gidiyoruz. Saunada biliyorsunuz ki ilk önce bir ısınıyorsunuz iyice. Ardından böyle buz gibi suyun içerisine giriyorsunuz. Ve artık donacak mıyız yoksa hayatta kalacak mıyız bilmiyoruz. Ama şimdi hazırsanız sizi saunaya götürüyorum. Evet, saunamıza geldik. Otelimize yaklaşık 300 metre uzaklıkta.
pus denilen bir sauna. Bakın hemen gördüğünüz tam şurası. Birazdan oraya gideceğiz ama hava şu an gerçekten -14 falan. Bilmiyorum bunu nasıl yapacağız ama umuyorum ki başaracağız arkadaşlar. Evet, şimdi güzelce saunamıza girdik. Denizimize de girdik. Bir yandan donduk, bir yandan yandık. Tüm işlemlerimizi gerçekleştirdik. Buralara geldiğinizde denemeniz gereken bir aktivite mutlaka deneyin arkadaşlar. Hemen rezervasyonunuzu internet üzerinden yapıyorsunuz. Pus saunaya girdiğinizde rezervasyonunuzu oluşturuyorsunuz. Daha sonra buraya geliyorsunuz. Bakın hemen burada check-in'inizi yaptırıyorsunuz. Check-in'inizi yaptırdıktan sonra buradan PIN koduyla birlikte buradaki odalara giriyorsunuz. Üstünüzü soyunuyorsunuz. Mayonuzu giyiyorsunuz, sonra ortak alana geçiyorsunuz. Bir yaklaşık 10-15 dakika kadar sıcak saunada kalıyorsunuz. Sonra kendinizi serin sulara atıyorsunuz. Ondan sonra tekrardan saunaya giriyorsunuz. Sonra tekrar atıyorsunuz. Artık bunu kaç defa yapmak isterseniz. Biz 3 defa yaptık. Daha sonra en son saunaya girdikten sonra artık ısınıp üzerinizi giyinip çıkıyorsunuz. Biz şimdi otele doğru devam ediyoruz. Otelde duşumuzu alacağız ve ardından şehri keşfetmeye, teleferiğe de çıkacağız bir yandan da. Böylece size güzel güzel bilgiler verdikten sonra artık devam edebiliriz. Şimdi hemen yol üzerinde giderken şöyle bir şey dikkatimi çekti. Northern Lights Cruise denilen, içerisinde hem sauna var hem jacuzzi var. Saat 7'den sonra başlıyor. Yani eğer hem kuzey ışıklarını görüp hem de böyle bir jacuzzi ve sauna deneyimi yaşamak isterseniz buradan rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Vulcana diye bir yer. Gelmeden önce aklınızda bulunsun. Hemen sizin için çekiyorum rezervasyonlarını. Belki QR kodu okutarak da buradan rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Bu da değişik bir aktivite buraya geldiğinizde. Evet, Tromsø'ya geldiğinizde yapmanız gereken bir diğer aktivite. Teleferikle yukarıya çıkıp şehri tepeden izlemek. 545 NOK ödedik kişi başına. Eğer sizler de Tromsø'ya gelirseniz bu güzel manzarayı kaçırmayın lütfen. Bu arada tepesi tabii ki de şehir manzarası çok güzel olduğu için inanılmaz kalabalık arkadaşlar. Bakın. Biraz fotoğraf çekmekte zorlanabilirsiniz. Ama manzarayı görünce değiyor bence. Ne düşünüyorsunuz? Ha? Aşırı soğuk. İçeriye gidiyorum arkadaşlar. Bu kadar yeter. Daha fazla dayanamayacağım. İçeride bir de böyle manzaraya karşı güzel bir kafe var. Ama tabii yer bulursanız bu kahvenizi içerek bu güzel manzaranın tadını çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Ama biz sanırım beklemeyeceğiz. Aşağıya geri ineceğiz çünkü biraz açız. O yüzden aşağıda yemek yiyeceğiz. Size burayı gösterelim dedik ve bu güzel manzaranın da biraz tadını çıkartıp sonra şehre devam ediyoruz. Evet, şimdi ise Tromsø'nun en simge yapılarından bir tanesi olan Arctic Katedral'e geldik. Hazırsanız şimdi burayı geziyoruz. Bu arada buraya giriş ücretli. Kişi başı 80 NOK ödedik. Bilginize gerek var mı? Bence yok. Ama çok merak ediyorsanız gösteriyorum. Bence 80 NOK vermenize gerek yok arkadaşlar. Ama güzel bir atmosferi var.
Evet, şimdi ise nereye geldik? Buranın yine en meşhur restoranlarından bir tanesi olan Egon Restoran'a geldik. Burada güzel bir akşam yemeği yiyeceğiz. Hazırsanız şimdi sizi içeriye götürüyorum. Evet, Norveç'e geldiğinizde mutlaka uğramanız gereken marketlerden bir tanesi de normal. Biz şu an Tromsø'dayız. Tromsø'daki şubesine giriyoruz ama Oslo'da da vardı. Oslo'da da girmiştik ama size çekmemiştim. Şimdi Tromsø'ya gelmişken dedim ki size bir çekelim. Burası bizim böyle gratis gibi düşünebilirsiniz. Watsons gibi düşünebilirsiniz. İçeride aradığınız her şeyi burada kolayca bulabiliyorsunuz. Şimdi hazırsanız size içeriği gezdirin bir 5 dakika. Böyle içeride Norveç'e özgü vitaminler de bulabiliyorsunuz. Balık yağları da bulabiliyorsunuz. Bir de buralara gelirseniz bizim gibi böyle bir yer kiralarsınız. Hafif de biraz keyif yapmak isterseniz alkol satışı ile ilgili burada öğrenmeniz gereken bir bilgi var. Alkol satışı 8'den sonra asla yok. Pazar günü de alkol satışı tamamen yasak ve genelde marketlerde sadece bira bulunuyor. Eğer böyle şarap vesaire almak isterseniz onlar için de özel butik yerler var. Şu an biz bir tanesinin önündeyiz. Bir şeyler satın almak isterseniz buraya gelip alabilirsiniz. Evet, bira dışında alabileceğiniz yerlerden bir tanesinin içerisindeyiz demiştim. Şimdi şöyle bir bakalım hem fiyatlarına. 399'a da var, 949'a da var, 589. Her fiyat uygun içecekleri burada bulabiliyorsunuz ama dediğim gibi normal marketlerde yok. Sadece şu anki yer gibi butik yerlerde bulabiliyorsunuz. Bu arada yemeklerimizi yedik. Gerçekten lezzetli. Bütün herkes yemeklerini çok beğendi. Şimdi ise nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Geyikleri beslemeye gidiyoruz. Aynı zamanda geyiklerle birlikte kuzey ışıkları avına çıkıyoruz yine. Bu gece de. Dün gece yeterliydi. Ama dedik ki hem bir geyikleri besleyelim hem de geyiklerle farklı bir aktivite yapalım. Hem de Sami kültürünü böyle yakından bir deneyimleyelim dedik. Böyle de şimdi devam ediyoruz. Samiler Kuzey Avrupa'nın yerleri ve Norveç, İsveç, Finlandiya ile Rusya'nın kuzeyinde yaşıyorlar. Yüzyıllardır rengi yetiştiriciliği, balıkçılık ve avcılıkla geçiniyorlar. Kendi bayrakları, kıyafetleri ve dilleri var. Hatta birkaç farklı lehçesi de bulunuyor. Ama zaman içinde asimilasyon politikalarına maruz kaldıkları için dillerini ve kültürlerini korumak için mücadele etmek zorunda kaldılar. Neyse ki bugün özellikle Norveç ve İsveç'te kendi parlamentoları var ve haklarını savunabiliyorlar. Geleneksel kıyafetleri, doğayla iç içe yaşam tarzları ve joik dedikleri kendilerine özgü müzikleriyle tanınıyorlar. Elimden de yemedi. Evet, şu anki aktivitemiz ren geyiklerini beslemek ve Sami kültürünü deneyimlemek arkadaşlar. Bunlar tok galiba. Sen tok musun? Gel buraya. Elden asla yemiyorlar. Allah. Savaşmayın. Biraz da sevsem seni olur mu böyle? Tamam, teşekkür ederim. Ay, aralarına giriyorum. Boynuzlu gel. Sen çok güzelsin ama senin boynuzların da çok güzel. Benden kaçma. Gel sen de gel. Sen bebeksin, gel. Gel, gitme. Gel hadi. Ay. Ama bir dakika. Bir tane var. Niye kavga ediyorsunuz? Tamam aşkım, sen de yiyeceksin. Tamam, evet. Ay güzellik. Üstü donmuş. Sen çok açsın, ben anladım. Aç. Sakın. Tamam, sen de ye, sen de ye. Evet arkadaşlar, şu an hem renginklerini besledik hem de bakar mısınız şuradan bir kuzey ışığı geliyor. Umarım gözüküyordur fotoğraflarda. Bakın. Gördünüz mü?
Tromsø gerçekten kuzey ışıklarının cenneti arkadaşlar. Yani eğer kuzey ışıklarını kesin olarak görmek istiyorsanız Tromsø'ya gelmelisiniz. Böyle güzel aktiviteler yapabilirsiniz. Hem de kuzey ışıklarını bol bol izleyebilirsiniz. Biz geldiğimizden beri her gün kuzey ışıklarını gördük. Görmediğimiz hiçbir gün olmadı şu ana kadar. Evet, şimdi ren geyiklerini besledik. Biraz da kuzey ışığını gördük. Fotoğraflarımızı çekildik. Sonra böyle bir tekrardan kapalı alana geldik. Hem sıcak çikolatamız hem kurabiyemiz hem de burada yanan sıcacık ateşimiz var. Şimdi biraz buranın keyfini çıkartıyoruz. Sonra gezimize kaldığı yerden devam. Bir şey diyeceğim arkadaşlar, bu ne? Bu ne? Şuna bakar mısınız? Allah, telefonun ışığını da yakıyorum ki bir yandan suratımda gözüksün diye. Bakın. Nasıl ama? İnanılmaz. Tromsø'da kuzey ışıklarına doyduk resmen. Oo, tepedekine bak 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 bak. İnanılmaz. Bildiğin şov yapıyor şu an gökyüzü bize. Bak. Şov yapıyor şu an. Aman tanrım. Oo, çok iyi. Kuzey ışıkları şov yaptı. Bu arada bu aldığımız tur yemekli. İlk önce bir şöyle somon salatası geldi. Ortam karanlık olduğu için çok çıkmıyor ama somon salatamız geldi. Daha sonra yerel lezzetlerini ve geyik etini deneyeceğiz. Ardından da güzel bir çikolatalı kek deneyeceğiz. Evet arkadaşlar, bu aktivitemizi de tamamladık. Bu arada yemekler pek güzel değildi ama bunu biliyorduk. Zaten yani tahmin etmiştik. Ama ren geyiklerini beslemek, o sırada kuzey ışıklarını görmek, Sami kültürüne daha iyi bilgiler edinmek güzeldi. O yüzden buralara gelirseniz yapmanız gereken bir diğer aktivite de bu. Biz olabildiğince buradaki tüm aktiviteleri yapmaya çalışıyoruz. Günümüzü dolu dolu geçirmeye çalışıyoruz. Bugünlük bu kadar. Yarın da balina safarisinde görüşmek üzere. Günaydın, günaydın, günaydın arkadaşlar. Geldiğimiz günün en soğuk havasını yaşıyoruz. Bugün eksi 16 derece. Sabah erkenden kalktık. Şu an saat daha 8.30 civarı. Balina safarisi için gemimize bindik. Şimdi fiyortların arasından böyle balinaların olduğu yere doğru ilerliyoruz. Şansımız varsa balinaları burada görmeyi planlıyoruz. Bu turu Get Your Guide üzerinden bulmuştuk. Tüm bindiğimiz, işte kullandığımız, gittiğimiz tüm turların her şeyin detaylarını videonun altındaki açıklamalarda bulabilirsiniz. Oraya detaylıca yazıyorum. Aynı zamanda beni Instagram'dan, YouTube'dan, her yerden takip etmeyi unutmayın lütfen. Hepsi Gezgin Bir Şef, Şef İngilizce. Ve şimdi hadi bakalım balinaları görebilecek miyiz? Balina safarimiz başlasın. Evet, yine bir vlogda maceralara atıldık. Buz tutmuş olan katamaranımızın üstünde dolaşmaya çalışıyoruz. Aynı zamanda hava o kadar soğuk ve rüzgarla birlikte şu an eksi 20'ler falan hissediliyor arkadaşlar. Her yer gördüğünüz gibi donmuş, dağlarla çevrili. Eğer şansımız el verirse balinaları göreceğiz. Vermezse bu soğuğu yediğimizle kalacağız diye düşünüyorum. Böyleli. Ama manzara inanılmaz. Soğuk moğuk ama yine de çok güzel. Havanın ne kadar soğuk olduğunu size gözyaşımın donmasından gösterebilirim arkadaşlar. Soğuk olduğu için gözüm yaşardı ve gözyaşım akarken dondu.
Hava o kadar soğuk burada. Neredeyiz diye soracak olursanız size hemen telefondan nerede olduğumuzu gösteriyorum. Bakın Tromsø burası kaldığımız yer. Biz oradan şu an buraya doğru ilerledik. Bunun üstü zaten artık neresi biliyor musunuz? Kuzey Buz Denizi. Yani şu an Kuzey Buz Denizi'ne geldik neredeyse. Öyle diyeyim size. Bakın tam olarak şu fiyortların, adaların içerisinde seyahat ediyoruz. Aha! Yeah! Woohoo! Evet arkadaşlar şu an balina avındayız ve gördüğünüz gibi orka balinalarıyla birlikte burada güzel manzarada seyrediyoruz. Bakar mısınız balinalara? Bunlar orka balinaları. Daha birçok çeşidi gözüküyor burada ama şu an bizim gördüğümüz orka. İnşallah diğerlerini de zaman içerisinde göreceğiz diye düşünüyoruz. Evet, neredeler? Ara ara böyle gelip gidiyorlar, kayboldular şu an. Bakalım nereden çıkacaklar. Az önce bayağı bir yaklaştılar bulunduğumuz katamarana. Ara ara böyle yaklaşıp uzaklaşıyorlar. Bir yandan bir de görevliler de var. Onlar da bakıyorlar. Nerede olduğunu size söylüyorlar. Yani katamaranın sağında mı, solunda mı, önünde mi, arkasında mı olduğunu size mikrofonla bildiriyorlar. Tüm gemi duyuyor onu. Ona göre de takip edebiliyorsunuz. Orka balinalarını gördükten sonra tam dönüş yoluna geçmiştik ki bir anda kambur balina çıktı karşımıza. Üstüne ekstra olarak bir de deniz kartalı gördük. Bizim için güzel bir kapanış oldu. Evet, şimdi balina safarimizi gerçekleştirdik arkadaşlar. Balinaları gördük. Şimdi yavaş yavaş artık Tromsø'ya geri dönüyoruz. Geminin içerisinde bu arada küçük bir kafe var. İçerisinde böyle yiyecekler var, sıcak içecekler var. Onlarla karnınızı doyurabilirsiniz. Sıcak sıcak bir şeyler içebilirsiniz. Bir yandan da tabii bu güzel manzara. Evet, şimdi nereye geldik? Polleria Akvaryum'a geldik. Buraya gelirseniz saat 4'e kadar gelmenizi tavsiye ederim. Biz 4'ü geçirdiğimiz için giremedik arkadaşlar ama görüntüleri bulabilirsem ekleyeceğim ben sizler için. Balina safarimiz anca bitti. O yüzden yetişemedik saat 4'e. Neyse biz şimdi yemeğe gidiyoruz, ardından otele. Yarın sabah İstanbul'a uçuşumuz var. Dönüyoruz artık. Evet, şimdi hava soğuk olunca tabii ki de AVM'ler burada önem kazanıyor arkadaşlar. Bir AVM var sanırım, ismi Alti'ydi yanlış hatırlamıyorsam ama girişini çekeceğim zaten size, adını da yazarım buralara bir yerlere. Buraya gelirseniz bu AVM'den güzelce bir alışveriş yapabilirsiniz. Hem normal market de var içerisinde, mutfak eşyaları, kozmetik ürünleri, bir AVM'de aradığınız her şeyi bulabiliyorsunuz. Eğer böyle size çok soğuk gelirse bu taraflarda böyle içeriye girip hem ısınabilir hem de şu mağazalardan şöyle güzelce alışverişlerinizi yapabilirsiniz. Evet, şimdi nereye geldik? Marduş denilen bir restorana geldik Tromsø'da. Buranın en meşhur restoranlarından bir tanesi burası. Şimdi şöyle Koalfish denilen bir balık söyledik buraya özgü. Bir de ne söyledik inanır mısınız? Rengeyi eti söyledik. Bu sefer steak halinde söyledik ama. De buranın bir restoran tarafı var, bir de bar tarafı var. Bu tarafında yemeklerimizi yiyoruz. Bu diğer tarafına da geçip belki böyle biraz vakit geçirebiliriz bar tarafında diye düşündük. Balık çok güzel.
fena değil diyebilirim bunun için. Ama balık çok daha güzeldi bu arada. Evet, hemen kütüphanemiz burada. Onun yanında yemek yediğimiz yer ve onun yanında da Barduş'un barı. Sizler de Tromsø'ya geldiğinizde buraları ziyaret edebilir. Burada yemek yiyebilir ve burada da güzel vakit geçirebilirsiniz. Şimdi ise güzel de bir kar yağmaya başladı. Biraz şöyle size şehrin merkezini gezdireyim. Ardından otele geri dönüyoruz. Bu arada Tromsø'da bazı yerlerde yani kaldırımlarda ve yollarda ısıtma var. Yerden ısıtma var buz tutmaması için. Biz şu an yerden ısıtmalı olan bir yerde gidiyoruz ama bazen araları bozuk oluyor. O yüzden buzla kaplanmış oluyor ve inanılmaz kayıyor yerler. Zaten şu eğer gözüküyorsa bakın yerlerde bazen böyle parıldamalar mevcut. Onlar demek oluyor ki ben mükemmel derecede kayıyorum. Benim üstüme basma, seni kaydırırım. O yüzden buraya geldiğinizde düşen çok fazla insan görebilirsiniz ve buraya gelecekseniz bu ayakkabılara geçirilen çivilerden var. Onlardan almanızı tavsiye ederim ya da yoksa da buradaki marketlerden bir tane alabilirsiniz. Burada olmazsa olmaz çünkü gerçekten her yer buz arkadaşlar. Yani gittiğiniz her yerde böyle buzlar oluyor. Kayma ihtimaliniz çok yüksek. Şimdi Kiwi diye bir markete geldik. Buraların en meşhur ve en uygun fiyatlı marketlerinden bir tanesi. Norveç aslında neyiyle meşhur biliyor musunuz? Özellikle bu tarafta neyiyle meşhur? Pizzasıyla meşhur. Ama dondurulmuş pizza. Bizim de tur rehberimiz söyledi. Şu an görünce aklıma geldi. Hemen dedim sizinle paylaşayım. Bakın şu Grandiosa denilen pizzalar. Bir de evet şu peynirler var. Bu peynirleri de buraya geldiğinizde deneyin. Yani tadı çok iyi mi? Bence iyi değil. Ama geldiğinizde denemeniz gereken lezzetlerden. Buraya özgü. Bakın burada da rengeyi eti var. Şey olarak dondurulmuş bir şekilde satıyorlar hazır pişirilebilen. Evet, Norveç'in meşhur çikolataları. Bakın burada da var. Şunlardan da bir 3 tane alıyorum. Çantaya atarız. O zaman şimdi biraz kasa sırası bekliyoruz. Sonra otele devam. Evet, bir maceranın bir vlogun daha sonuna geldik arkadaşlar. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi bekliyorum videonun altına. Aynı zamanda sormak istediğiniz bir şey varsa videonun altına ya da Instagram DM üzerinden bana sorabilirsiniz. Her zaman her şekilde yardımcı olmaya çalışıyorum sizlere. Gerçekten çok güzel bir tatil oldu bizim için. Güzel maceralar, güzel deneyimler edindik. Geçen sene göremediğimiz kuzey ışığını burada bolca gördük. Gerçekten o yüzden çok mutlu oldum. Şimdiden YouTube kanalını, Instagram'ı takip edip beni izlemeye devam edin. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki vloglarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.